Bugün sizlerle birlikte Vekrumi'yi çekiyoruz. Vekrumi'nin ikinci kez sahne performansını çekiyor olacağız. Daha öncesinde de Vekrumi'yi çekmiştik ve hatta R50V ile kendimize bir challenge yapmıştık. Daha sonrasında AT242 çekmiştik. Onda da R6 Mark II kullanmıştık ve R6 Mark II incelemesinde de söylediğim gibi bu sefer Vekrumi'yi R6 Mark III ile çekiyoruz. Konuğumuz Canon EOS R6 Mark III. Kendisini farklı klasmanlarda ve farklı potansiyellerde bana iş imkanı sağladığı için R6 Mark III ile her yere gidiyorum. Kolay kolay çok yanımdan ayırmaya çalışmıyorum. Kendisi şu anki teknolojiye baktığınız zaman ya bambaşka bir seviyede arkadaşlar. Yani artık böyle nereden baksanız yani R5 Mark II klasmanına çıkmış bir cihaz. Sanki sadece arada bir megapiksel farkı kalmış gibi. 32,6 megapiksel veriyor bize. Aynı R5 serilerinde, R1 ve R3 serisinde olduğu gibi şöyle döner bir ekrana da sahip. Ancak her zaman söylüyorum. Şurada şurada şöyle göstereyim. Yani şurada ben bir gerçekten şey bekliyordum. R5'lerdeki gibi LCD bekliyordum. R6 Mark III'de de. Ben bunu R6 Mark II'de de söyledim. R6 Mark III'de de hala söylemeye devam ediyorum. Sevgili Canon koy. Abi bambaşka bir yani hava katıyor. Çok bambaşka bir olaya götürüyor seni. Neden koymadıklarını bilmiyorum. Ama dürüst olmam gerekirse envanterime almayı düşündüğüm bir cihaz. Bu cihaz C50 ile ikizler. Ancak şöyle bir durum söz konusu. C50'deki o fotoğraf çekebilme durumu R6 Mark III'e göre bir tık daha geride kalmak zorunda. Çünkü şu viewfinder, vizör yok. Vizör çok mu kullanılıyor? Kullanan arkadaşlar da var, kullanmayan arkadaşlar da var. Yani ben biraz daha vizörden bakıp çekmeyi seviyorum. Çünkü yani vizörden bakıp kontroldeki olayla yani açıp da böyle LCD'den bakıp bir şeyler yapmaya çalışma arasındaki kontrol bence çok daha farklı. Tek gözünü kapatıp yani şöyle göstereyim. Tek gözünü kapatıp bir şekilde kendini fotoğrafın içine adapte ettiğin zaman tabii ki de LCD'den baktığımdaki gibi olmuyor, olmaz da diye düşünüyorum. Ya tabii bu benim kendi düşüncem. Teknoloji bazen bizi çok daha farklı evrelere itebiliyor. Ben mesela aynalı cihazı bırakıp aynasız cihazlara geçeceğimi çok düşünmezken ya bütün aynalı cihazlarımı sattım. Teknolojinin ne getireceği hiçbir zaman belli olmaz ve o yüzden de ister istemez kendimizi viewfinder'dan tamamen çıkıp o LCD ekrana adapte etmiş bir şekilde de bulabiliriz. Ama dediğim gibi R6 Mark III ile C50 arasındaki bu fotoğraf farkı evet yani ister istemez ortaya çıkmak zorunda bu kullanıcı için tabii ki. Cihazlara baktığımız zaman zaten yani twin ikisi de bir ikiz gibi. Hal böyle olunca çok da irdelemeye gerek kalmıyor. Şimdi bana müsaade. Yalnızlarla karşılaştım. Doğrularla yaşarken. Alo. Konser mekanına doğru yola koyulmaya başladım. Ama öncesinde size ilk videolarda gösterdiğim biri vardı, sürpriz. Hatta gösterdiğimde falan böyle bayağı bir herkesin hoşuna gitmişti, tepki almıştı işte web olsun falan gibi. Bugün o var. Sürpriz almaya geldim. Sürpriz alıp göstereceğim size. Kendisi geldi. Neyin peşindesin? Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun ya? Bugün kadrajımdaki sen misin yoksa? Ben şeye gidiyorum, konsere gidiyorum, otostop. Bunu planlamadık değil mi? Kimi çekiyoruz bugün? Bugün regi çekmeye gidiyoruz ve beni mahveden adam Sercan abime gidiyoruz. Heyecanlı mısın? Heyecanlı olmaz mısın ya? Heyecanlı olmaz mısın? Yüzün gülüyor. 55-53. 55-53 bitiyorum. Gülebilir miyim? Tamam gel de üşümeyelim yani artık. Hava üşümüş. Üşüttürüyorsun beni ya. Hava üşümüş. Mahvediyor beni, mahvediyor. Çok soğuk abi. Yok mu bunda klima? Elektrikli mi bu?
Buna klima olmaz olur mu ya? Çok mu üşüdün? Ben senin için bu en güzelini de açayım. Ey Siri. Koltuk ısıtmanı da açayım mı? Yok abi. İçin üşüyor mu? Yok onu açma. Kısır yapıyormuş. Kısır mı yapıyor? Tabii. Sosyal medya hakimiz. Her şeyin farkındayız. Gidiyor mu o zaman? Hadi bas gaza. Hadi gidelim bakalım madem. Dur. Önce güven. Evet. Aferin. Hadi abi. Gidiyorum. Gidelim. Hadi bay. Bye bye. Şimdi arkadaşlar geçeceğiz konser yerine. Sercanlar, Efeler geliyor yani Vek geliyor yolda. Onlar da geçe kaldılar. Biz de işte sahne saatinin biraz böyle geçe çekilmesinden kaynaklı biraz da geç çıktık. Bir senedir görmüyorduk videolarda. Anıl'ı da size böyle bol bol göstereyim. Şimdi mekana gideceğiz. Mekanda bir scout yapmak lazım her zamanki gibi. Yani orada bir ışıkçıya diyeceğiz ki yani şu ışıkları bir aç bir bakalım falan böyle. Kontrol etmemiz gerekecek. Bize ne verecek diye. Yani bilmiyoruz, her seferinde farklı ışıklarla Ne karşılaşıyoruz. verebilirsin bana? Her seferinde farklı şeylerle karşılaşıyoruz. Yani update'im çok iyi oldu ya. Değil mi? Update Var. çok iyi oldu abi ya. Çenede dolgu da var benim biliyor muydun? Evet. O çok iyi oldu. Ben de Tarkan gibiyim artık. Botoks. Tarkan gibi mi? tabii. Botoks. Bakayım. Hafif Bilmem ne. böyle şey olunca da mesela. biraz benzedin ha. Değil mi? Biraz andırdın yani Anıl. Değil mi? Evet, güzel oldu böyle. Bakayım şöyle bir yakın gireyim. Ne diyorsun ya? Yakına girim. Hadi kaçalım abi. Ya yeter zaten bu kadar şarj. Garantiye alalım kendimizi kankacığım. Şimdi gideceğiz geleceğiz. Bu niye kapanmadı? Kapanmış olması lazım. Şarj portunun yuvası. Bir daha açar mısın? Bak şu Şaka detaya gelsene. Şaka Ya. gibisin. Abi adam bunu yapmış bak. Şaka gibisin. Bak. Bak diyor ki yakındaki süper şarjırlar. Şuna odakla, görüyor musun? Göremiyoruz. Göremiyor musun? Göremiyoruz. Görüyoruz. Gördün mü? Bak Göremiyoruz. yakındaki süper adam sana gösteriyor her şeyiyle. Yolda gidiyorsun ya. Şarjım diyor şu kadar gider, şu kadar kalır bilmem ne. Eve gidebilecek miyim diye bir derdin yok. Of sen ne diyorsun ya? Ben kalıyorum galiba. Hadi gel. Say pull up. Run it back. Say pull up. Say pull up. Yeah. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. She get to the cash when she walk. She look like a bad when she walk. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. We get to it, got it stocked up, popped up, got her hand all rocked up. Like 1 carat, 2 carat, more carats. She look carrots like a bunny, got her hops up. Don't care for designer, got her own drip. Don't care for the phones, got her own whip. Don't care for the scene, take her own trip. Guarantee it's for a bag and she walking. She get to the cash when she walk. Arkadaşlar biz Veg'in çekimini bitirdik ve aslında da biraz zaman geçti. Sonrasında R6 Mark 3'ün değerlendirmesini Anıl'la yapmak istedik. Neden diye soracaksınız. Birkaç çekim daha değerlendirdik. Sadece Veg konseyle de bitirmedik. Birkaç tane de farklı moda vesaire gibi çekimler yaptık. Konser nasıldı? Alo. Konser böyleydi. Konser iyiydi değil mi? Felaket. Veg coşturuyor ya. Mahvetti beni ya. Mahvetti ya. vallahi. Herkesi mahvetti orada. Ya gerçekten abi adam uçuruyor. Yani sahne performansı olarak en beğendiğim kişilerden biri Çok zaten. eğlenceli bir konser. Efe yani kardeşim helal olsun. Çok iyisin. Sercan abi de çok katkı sağlıyor. Evet, Akava yani background'da asıl zaten yani işin %50'sini bitiren Akava oluyor. Buradan ona da selamlar, saygılar, sevgiler abim. Zaten Curcuna'yı da yayınladı albümü ve gördünüz ki artık kendisi globalde dinlenen biri oldu. Karşı bu konuda da tekrar seni tebrik ediyorum. Anıl, R6 Mark 3'le biz çekimden önce soundcheck yapılırken biz Sercan'ı bu makinenin içine kaydettik. Fotoğrafını çektik ve kaydettik. Ne Hatırlıyorsun değil mi? fotoğraflar çektim. Sercan'ın fotoğrafını kaydettiğimiz kısmı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum. Sonrasında sana verdiğimde cihazı Sercan'ı çekme yani Akava'yı çekmeni istediğimde Akava'dan başka bir yere odakladı mı?
ne yapıyor? Lensi döndürüyor. Direkt Akava'nın suratında böyle bir mıknatıs varmış gibi Şimdi füzeler var ya. Aynen. Isı şeyli. güdümlü. Onun gibi bir şey yok. R6 Mark II de ben R6 Mark II incelemesini yaptığımda şunu söylemiştim. Konserde bir R5 hızına ben yakalayamamışım. Evet. R5C'nin hızını yakalayamamıştım. Sen hem o akşam R6 Mark II kullandın Evet. hem de R6 Mark III kullandın. Yani R6 Mark II daha o gün bizle beraber çekimde de vardı. R6 Mark II kullanırken mi daha rahattın? R6 Mark III'ü kullanırken mi daha rahattın? Mark 3 abi. Yani Net. hız olarak vesaire. Her şey olarak. Peki mesela hani odaklamasında falan herhangi bir sorun yaşadın mı sonuçta sahne ışıkları? Sahne ışıkları biraz zorladı, itiraf edeyim de. Oraya girecektim. Sahne Çok ışıkları zorladı. çok kötüydü. Çünkü abi bizim yani neredeyse bütün işimiz yani bütün yapacağımız iş neredeyse ışıklara bakıyor, anladın mı? Kesinlikle. Yani bir anda ışıklar tuhaf bir hal alıyor. Bir anda ışıkları kesiyor. Bir şeyler yapıyor. Yani biraz zorlandım. Ona rağmen kafanda bir kıyaslama yapman gerekirse yani R6 Mark II'de kullanmış biri olarak o gün orada o zor ışık koşullarında R6 Mark III o kötü ışıklarda nasıl yakaladı? Zorladı mı seni o Zorladı. odaklama konusunda? Zorladı çünkü ışıklar çok kötüydü yani. Sayın Gafır. Çok kötüydü ya. Vallahi çok kötüydü. Ki biz yani Akava'da ben de istediğimiz özel ışıkları öncesinde belirttik. Tabii aynen. Yani dedik ki VG şu ışığı istiyoruz, Akava'ya şu ışığı istiyoruz. Mesela o sarı ışığı hiç yakalayamadım ya. Sarı ışık hiç gelmedi. vermedi. Hiç Yani gelmedi değil mi? özellikle istedik o sarı ışığı ama Gelmemiş. hiçbir şekilde vermedi. Vermedi yani adam. Veremedi ya da bilmiyorum. Olabilir. Yani orada Ama onun işi de zor abi. Bir sürü tuşmuş var, bir şeyler ya var. okey ama biz orada kurdurmuşuz. Özellikle tabii, bu ışık tabii. bizde yoğun olsun bak adamı çekeceğiz falan demişiz. Bir de şey yapmış. Spotify'a çektiğimiz fotoğrafı koymuş. Var mı? Aynen. Güzel. Eyvallah kankacığım. Sağ olasın. Seni fokus yapmada zorlamadı değil mi? Bak beni R6 Mark II Ati'yi ben R6 Mark II ile çektim. Ati 242'yi biliyorsun R6 Mark II ile çektim. Mark II'de o yoğun ışıklarda ben biraz böyle abi sorun yaşadım. Bunu videoda da söyledim. Bunun en büyük sebeplerinden biri R5 serisiyle R6 Mark II serisi arasındaki ister istemez oluşan farklar. Ama R6 Mark III'ü biz o gün çekime götürdüğümüzde arkadaşlar R6 Mark III'de ben bir yani R5 serisi edası fazla yakaladım. Hatta bir ara şu oldu. R6 Mark III'de çekiyordum. 85 milim 1.2 RF takılıydı. Ve mekanik shutter'da çekiyorum arkadaşlar. Elektronik shutter'a kendimi çok daha adapte edemedim. Biraz böyle mekanik çekmeyi daha çok seviyorum. Yani şöyle bir ara böyle bir durdum ve dedim ki ben R5 ile mi çekiyorum? Ne yapıyorum falan. Makineyi şöyle çevirip baktım lan R6. Hani gerçekten ben bunu yaşadım. R6 Mark III düşük ışık koşullarında ve ister istemez lensin içine giren o ışık koşullarında arkadaşlar bana çok güzel performans verdi. Moda için, gelin damat için özellikle çünkü fiyat performans olarak da istenileni çok iyi verebilen bir cihaz. Kesinlikle değerlendirebilir. Peki sonrasında yaptığımız çekimlerde şimdi cihaz sana al tekrar bir eline biliyorsun. Şimdi R5'leri de kullandın. R5C'yi de kullandın. Ve 1D'leri de kullandın. Ne günlerdi be. Yani 1DX'i Bayılırım. seviyoruz. Bayılırım. Özellikle 1DX Mark II'yi seviyoruz. Bayılırım. Hafiflik ne hissettiriyor Anıl? Çok hafif bu. Mesela o gün bütün gün elindeydi ve hani sende de yorulmadım, 85 vardı, yorulmadım. 20 var. 1DX Mark II'de yoruluyor muydun? O bilek ağrıtıyor ya. Bilek kaslarım zaten oradan geliyor. 1DX Mark II'den Çelik bilek. Doğru Şöyle söylüyorsun. tutmayı da. Değil mi? Yani tamam büyük gövde vesaire falan hatta biliyorsunuz ben R1'i de çok seviyorum aslında ama bunu dediğim gibi R6 Mark II incelememde de söylemiştim. R6 Mark III bir tık daha hafif R6 Mark II'ye göre ve içindeki onca bu teknolojiye göre. Anıl biliyorsun ki bunda Open Gate var. Mütevazi bir tasarım ya. Değil mi? Tatlı. Gayet yeterli. Bence de. Yani her videoda söylüyorum, her şeyde de söylüyorum. Abi şuraya ben bir LCD beklerdim. O mantıklı. Çok Şeydeki mantıklı. gibi R5C'deki yani R5 serisi, R1 serisindeki Çok gibi. mantıklı. Yani bir tık daha şöyle şurayı büyütüp buraya Bu pratik oluyor diye büyük ihtimalle böyle bir şey yapmışlardır. ya onu böyle buraya alıp ya da şuraya şöyle bir mod tekeri falan gibi yapıp onu yapamazlar mıydı? İşte o orada tartışılan bir konu ya da seriyle alakalı bir konu. Çünkü 6D normal eski aynalı serilerde 6D'lerde bir orada LCD ekran vardı. Evet var. Kullandın 6D'de. Neden R6'ya böyle bir LCD ekran konulmadı? Bu benim en büyük serzenişlerimden biri arkadaşlar. Belki Keşke abi konulsaymış. seri fotoğrafçılık için kullanılıyorsa demek ki ona göre ürettilerse yani. Mesela fotoğraf maçta falan anı yakalamak gerekiyor. Demek ki bir
muhabbeti vardır ya. Ya ona Ben öyle bakarsan düşünüyorum. R1'de hiç mod tekeri yok. Ha. 1DX'lerdeki gibi. Hani 1DX'lerde de şuradan biz modlarına tuşa basıyorduk da modlar arası geçiş yapıyorduk falan. Hani manuel bilmem ne Anladım. falan gibi. Ekleyeceğim bir şey var mı? Yok. Yok. Mütevazi bir konuşma oldu. Ne daha az bir konuşma oldu. Öpüyorum. Oluyor anlık geliyor bir şeyler.